Whiteout Survival'a yeni gelecek etkinliği hadi birlikte inceleyelim ballarım. Winter Siege etkinliğinde eğer eyaletinizdeki ilk 20 ittifaktan biri değilseniz bu etkinliğe katılma şansınız yok. Ve bu kurallardaki başlangıç ballarım. Ortada hiç açık açık anlatılmayan bir moral sistemi var. Savunmada kareniz her galibiyette görünmeden zayıflıyor. Bugün resmi tanıtımı satır satır inceleyerek sizlerle birlikte çözüyoruz. Böylece etkinlik açıldığında çoğu oyuncu hala kuralları çözmeye çalışırken siz ittifakınız için hazır bir plan sunuyor olacaksınız. Kısaca mantığı şu. Bu Winter Siege ittifaklar arasında yepyeni bir kuşatma etkinliği. Biliyorsunuz ki Icefire, League, Kanyon Savaşları gibi düşünebilirsin bu yeni gelen etkinliklerdeki. Ama burada birkaç kritik fark var ve oyunu asıl belirleyen farklar da bunlar. İlk kural. Sadece eyaletinizde ilk 20 ittifak katılabiliyor. Eşleştirmede aynı eyalet içinde yapılıyor ve sistem sizi benzer güçteki rakiplerle karşılaştırmaya çalışıyor. Yani bu güçlü bir ittifakın yeni kurulmuş bir ittifağı ezip geçtiği format değil gibi gözüküyor ama söz konusu Whiteout Survival olduğunda biliyorsunuz. Hazırlık süreci 2 gün sürüyor. Bu süre içinde her şef müttefik bir kaleye 2 kare gönderebiliyor. Iceberg Lake'de 3 tane kare gönderdiğinizi düşünürsek buradaki kare seçimi çok daha kritik hale geliyor. Hazırlık bitince kaledeki en güçlü kareler otomatik olarak garnizon diye kilitleniyor. Yani seçildikten sonra herhangi bir değişiklik yapamıyoruz. Ama burada muhtemelen çoğumuzun gözden kaçırdığı bir detay var ballarım. Garnizona seçilmeyen kareler kenara atılmış olmuyor. Garnizonda olsun olmasın her kare düşman karelerine saldırabiliyor. Bu küçük bir detay ama etkinliğin gidişatını kesinlikle değiştirebilir. Şimdi bu tarz pratik bilgiler işinize yarıyorsa ve eğer videonun bu kısmına kadar geldiysen Pindirim'le sana özel düzenlediğimiz çekilişin son günlerindeyiz. Eğer katılmadıysan Pindirim sitesini ziyaret edip açıklamadaki linkten referansımla kayıt olarak çekilişe katılabilirsin. Böylece sen de bedava Frostlar kazanabilirsin. Ayrıca Pindirim'de uygun ve güvenli fiyata Frostlar alışverişi de yapabilirsin. Eğer buraya kadar anladıysak hadi devam edelim. R4 ve R5 rütbesindekiler en güçlü 5 kareden birini Warden yani koruyucu olarak atayabiliyorlar. Koruyucu dediğimiz şey normal karelerden daha fazla can ve daha fazla yıldıza sahip özel bir liderlik rütbesi. Yani bu seçim bir formalite değil. Burayı genellikle en yüksek güce sahip balinalarınızı belki seçmeyi düşünebiliyorsunuz ama aynı zamanda burası sizin en güvenilir kişiniz olması gerekiyor. Yani en güvenebileceğiniz kişi. Buradaki noktayı unutmayın. Şimdi gelelim asıl can alıcı noktaya. Her garnizon karesinin bir canı var. Bir çarpışmayı kaybettiğinizde bir can gittiğini düşünün. Bütün canlar biterse o kare tamamen ediniyor ve bu kale kayıp kadar yıldız kaybediyor. Yıldızlar da sizin asıl kazanma şartınız. Yani savaş bittiğinde kimin elinde daha fazla yıldız varsa kazanan o taraf oluyor. Biraz bu sistemi şöyle özetleyebiliriz. Sanırım yanlış hatırlamıyorsam Clash of Clans'ın farklı bir modu vardı. Tower Defense gibi karşı karşıya kaleleri düşürmeye çalışıyordunuz. Onun biraz daha bizim oyunumuza uyarlanmış savaş metodu gibi. Bakın Kanyon'dan size tanıdık gelecek bir kural daha var. Bundan da bahsetmişken. Nedir bu? Kaleler birbirlerini zincirleme ile bağlıdır. Bir kaledeki tüm garnizon tam olarak temizlenmeden ona bağlı bir sonraki kaleye saldıramazsınız. Yani burada en zayıf görünen saldırı mantığı işlemiyor. Önünüzdeki savaşa ilerlemeniz gereken bir yol var. Tıpkı kanyondaki bağlantıları açmanız gerektiği gibi buradaki de kaleleri açmak için o kaleleri ele geçirmeniz gerekiyor. Ama burada işler tabii ki de birazcık daha karmaşıklaşıyor ballarım. Çünkü bir de moral sistemi var. Moral dediğimiz şey kalenizin savaş gücünü doğrudan etkileyen bir çarpan. Somut bir örnekle anlatayım. Hazırlık bitiminde bir kare %100 moralle başlıyor diyelim. Savunmadaki bu kare her kaybettiğinde yani saldıran taraf her kazandığında moral düşüyor. Moral %70'in üzerindeyken her kayıpta %10 düşüyor, %70'in altında %5'e kadar yavaşlıyor. Yani moral yaklaşık %30'a gelince artık daha fazla düşmüyor. Saldıran kale ise bütün savaş boyunca sabit %100'de kalıyor. Hiç ceza almıyorlar. Yani bir kale ne kadar uzun süre direnirse her yeni galibiyet o kareyi o kadar çok zayıflatıyor. Saldıran taraf ise hiç yıpranmıyor. Bütün savaş puzzle'ının asıl baskı mekaniği tam olarak bu moral sisteme dayanacak. Yani olabildiğince
yıprat ve dayan diyebiliriz. Her karenin 3 saldırı hakkı var. Savaş fazı başladıktan sonra her 2 saatte bir hak yenileniyor ve toplamda bu 7 kere yenilenecek. Yani sınırsız saldırı atamıyorsun. Saldırılarınızın savaş penceresine göre doğru zamanlaman gerekiyor ve bunu doğru yaptığınızda elbette ki sizi öne geçirecek bazı farklar olabiliyor balım. Bütün bunları bir araya koyunca ortaya ciddi bir PvP etkinliği çıkıyor ittifakla birlikte. Gerçekten daha yüksek riskli, biraz daha karmaşık, kanyon savaşından daha yapılandırılmış, eşleştirmede öne çıkan şey ise aynı seviye rakiplerle karşılaştırma kuralı ama buna ne kadar uyacağını gerçekten bilmiyoruz ballarım. Bu etkinlik tamamen kim daha çok harcadı meselesinde mi kalacak yoksa zayıf bir ittifak varsayılan olarak defasa harcama yapan ittifakla karşılaşabilecek mi yoksa neler olacak bunları ilerleyen günlerde göreceğiz. Yani Wenger Numo ile konuyu özetlememiz gerekirse ballarım çok basit şekilde söyleyelim. 1. Sadece ilk 20 ittifak katılabiliyor ve eşleştirme benzer seviyede yapılıyor. 2. Hazırlık fazında 2 kare gönderiyorsunuz ve garnizona seçilmeyen karelerde saldırabiliyor. 3. Vardın yani koruyucu seçimi moral sistemini savaşın gerçek dengesini belirliyor. 3. Aslında tek başına yetmiyor. İyi bir strateji kazanmak için ihtiyacımız olan şeylerden biridir. 4. Saldırı hakları sınırlı, o yüzden zamanlama en az güç kadar önemli. Etkinlik canlıya geçtiğinde bunu bizzat oynayıp kare seçimlerinden Warden tercihine kadar tam bir strateji rehberi hazırlayacağım. Temel olarak bu incelememizden umarım memnun kalmışsınızdır. Bunu uyguladığınızda neler olabileceğini ve gelecekte bu tarz güncellemelerle ilgili görüşlerimi merak ediyorsanız yorumlara iletebilirsiniz. Ayrıca şunu da merak ediyorum. Bu etkinlik hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce neler yapabiliriz? Hadi stratejilerimizi birlikte çarpıştıralım. Sizleri seviyorum ballarım. Eğer buraya kadar geldiysen demek ki videomu sonuna kadar izlemişsindir ve o güzel ödül kısmındasın. Sizleri çok seviyorum. Desteğin için teşekkür ederim. Son birkaç gündür video atamadığımın farkındayım. Gerçekten küçük bir hastayım. Bu yüzden videolar atamıyordum. Şimdi biraz daha iyi hissediyorum. İyileştim. Hastane yolları derken birazcık ortalık karıştı. Eğer bir kusurumuz olduysa affolsun diyelim. Videomuzda da geri dönüşümüzü yapalım. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.